2025'in Ekim ayında Manisa'da bir anne jandarmaya giderek kızının 2009 yılından beri kayıp olduğunu bildirdi. Aradan 16 yıl geçmişti. Bu ihbarı tetikleyen şey ana yüreği değildi. Bir suç duyurusu ortada yoktu. Tetikleyen şey miras paylaşımıydı. Aile, babanın ölümünün ardından miras işlemlerine başlamıştı. Resmi kayıtlarda Ebru Koyuncu'nun da yer alması gerekirdi. Ancak Ebru'nun adı hiçbir yerde yoktu. Hiçbir devlet kurumuna kayıt düşünmemişti. Sanki hiç var olmamış gibiydi. Jandarmaya yapılan ihbar bu nedenle gerçekleşti. Ama soruşturma başlayınca ortaya çıkan tablo bir kayıp vakasının çok ötesine geçti. Soruşturma sürerken anne Münevver Koyuncu bir televizyon programına çıktı. Kaybolan kızını arıyordu. Mustafa Bey de canlı yayınımızda Münevver Hanım'ın kocasının ilk eşinden olan oğlu. Çok enteresan bir şey var burada. Sen aslında Ebru kaybolduktan sonra 1-2 yıl içerisinde bile Mustafa Bey ile konuştuğunuzda sen Mustafa Bey'e diyormuşsun ki Ebru ile ara ara konuşuyoruz. Ya hani komşular da soruyordu, öyle diyordum ben. Niye yavrum. öyle diyordun? Yani komşular soruyordu, Ebru'dan bir haber var mı? Biz konuşuyoruz Ebru'yla deyip geçiştiriyordum. Çok soruyorlardı komşularda, rahatsız oluyordum sordukları için de, huzursuz. Ben de öyle diyordum yavrum, öyle gerek duyuyordum, konuşmuyordum. O yayın ekrana geldiği gece Fatma Duman telefonu eline aldı ve annesini arayıp şunları söyledi. Ayrıl oradan anne, yoksa beni de yakacaksın. Bir gün gelecekler, beni de alacaklar. Ufuk benim üzerime de suç atar. Bu telefon görüşmesi dinleniyordu. Her kelimesi kayıt altındaydı. Kardeşinin yıllar önce evden kaçtığını düşünen bir abla bu cümleleri korumazdı. Ve ardından programda Ebru'yu tanıyanlar tek tek konuşmaya başladı. Ebru'nun teyzesi Memnune şunları anlattı. Ufuk'un çalıştığı fabrikada Mustafa isminde Erzurumlu bir gençle kaçtığını söyledi ablam. Nedense inanmadım. Ablam bacım dedi, Ufuk'tan dedi, Ebru dedi hamile kalmış dedi. Fatma ile evlenmeden önce. Fatma öyle söylüyor dedi. Fatma susturuyor onu. Fatma da biliyor bu işi. Ufuk da biliyor. Ablam da biliyor. Ablam Fatma ikinci evlilik yaptı, yuvası dağılmasın diyerekten saklıyor. Fatma teyzem neyse söyle, sen de rahat et, annen de rahat etsin, suçu işleyen de cezasız kalmasın. Ebru'nun ağabeyi Mustafa ise şunları söyledi. Öldürdüyse Ufuk öldürmüştür. Ufuk'tan başkası yapmamıştır onu. Çünkü bunlar hepsi Ufuk, Fatma, Ebru, o yanındaki annesi. Bunların hepsinin yediği içtiği birbirinden ayrı değildi. Aynı programa bağlanan Ufuk Köse ise kendisi hakkında şunları söyledi. Ebru geldi, bana dedi hamileyim dedi. Ben de gittim Fatma'ya söyledim. O ne dedi? O çıldırdı. Kinglere söyledi. Nasıl olur dedi. Fatma ile evlendikten sonra bana baştan beri diyordu. Doktora gittiniz mi? Doktora gittik. Kaç doktora gittiniz? Benim hatırladığım bir doktora gittik. Ebru'yu hastaneye götürürken ablası Fatma ile birlikte mi götürdünüz? Evet. Ebru'nun kaybını ne zaman öğrendiniz? Kayınpederden öğrendim. Ebru aktarmış. devamlı bana yanaşıyordu. Çünkü param vardı, malım mülküm vardı. Ben ona devamlı uzak duruyordum. Yemekler yapıyordu, cilve yapıyordu. Ben ona hiçbir vaat vermedim. Ben ondan her zaman için uzak durdum. Geliyordu benim yanıma oturuyordu. Kaçıyordum ben. Program sunucusu şunları sordu. Ebru'nun karnında sizin çocuğunuz yok mu? Var. Ebru nerede gömülü? Yanıt gelmedi. Şimdi zamanı biraz geriye saralım. Çünkü bu soruların cevabını bulabilmek için 2007 yılına dönmemiz gerekiyor. Ebru Koyuncu bu olaylar başladığında 14 yaşındaydı. Karşısındaki adam ablasının eşi, evi yöneten, parayı elinde tutan, ondan en az 20 yaş büyük bir erkekti. Ebru'nun gittiğinde sığınabileceği başka bir çatısı yoktu. Güvendiği tek ev suçun tam ortasındaydı.
2007 yılında Ufuk Köse bir tanıdık aracılığıyla Fatma Koyuncu ile tanıştı. Evlilikten 1-2 ay sonra Fatma'nın küçük kardeşi Ebru, Köse'nin fabrikasında çalışma gerekçesiyle İzmir'e geldi ve ablasıyla eniştesinin yanına taşındı. 3 kişi aynı çatı altında yaşamaya başladı. Bir gün Fatma, Ebru'nun odasında bir günlük buldu. Evi temizlerken kardeşimin günlüğünü gördüm. Günlüğü açıktı. Günlükte şunu yazıyordu. İşte sen bana vaatler verdin. Benimle evlenecektin, ablamla evlen. Benim hakkımda aşk mektupları yazmış. Delirdi Fatma. Kızdım, bağırdım, çağırdım, hesap sordum, dövdüm. Tamam benim kocamdı ama elin oğluydu. Ama benim kardeşimin yaptığı hakaret benim daha çok durmak istedim. Ebru bana aşıkmış. Ebru'yla kavga ettik ve evden bir taşındım ben. Ufuk Köse bu süreçte iflas etti. Fatma ile birlikte kayınpederinin Manisa'daki evine taşındılar. Köy evinde hepsi yeniden aynı çatı altındaydı. Köse ifadesinde bu dönemi şöyle anlattı. İflasın verdiği üzüntüyle psikolojik sıkıntılar yaşadım. Yeşil reçeteye tabi ilaçlar kullanmaya başladım. Ara sıra içki de içiyordum. Tam tarihini hatırlamıyorum. Yatsı ezanı vakitlerinde hem ilaç hem alkol almıştım. Kendimde değildim. Odamdaki yatağa uzandım. Bir süre sonra yanıma bir kadın uzandı. Ben bunu eşim Fatma zannettim. Bu ifadeye göre Köse her şeyi yanılgıya bağlamaya çalışıyordu. Ama soruşturma süreci bu anlatıyı kabul etmedi. 2009 tarihinde Ebru, Ufuk Köse'ye hamile olduğunu söyledi. O sırada 17 yaşındaydı. Köse de durumu Fatma'ya anlattı. Fatma yine sinir krizi geçirdi. Ancak bu sefer durum farklıydı. İkisi birlikte Ebru'nun annesi Münevver'e giderek durumu anlattılar. Anne bu süreçten haberdardı. Babanın ise haberi yoktu. Kürtaj meselesi gündeme geldi. İki zanlının ifadesi burada birbirini tutmadı. Ufuk Köse'nin ifadesine göre kürtajın hayati riski olduğunu düşündüğüm için kabul etmedim. Fatma'nın ifadesine göre Ebru bebeği istiyordu. Hamilelik onun için bir garanti gibiydi. Bilerek hamile kaldığını düşünüyorum. İki zanlı suçu birbirinden uzaklaştırmaya çalışıyordu. Biri sorumluluktan kaçtı. Diğeri 17 yaşındaki bir çocuğu suçladı. Ufuk Köse bir karar aldı. Taşınacaklardı. Ama kimseye nereye gittiklerini söylemeyeceklerdi. Herkese Akşehir'e taşındıkları söylendi. Gerçekte ise İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Armutlu mahallesinde tenha bir eve yerleştiler. Bu ev, Ebru'nun dışarıyla her türlü bağını yitirdiği noktaydı. Ailesi nerede olduğunu bilmiyordu. Tanıdıkları bilmiyordu. Yalnızca bu 3 kişinin haberi vardı. Bir gün Ebru'nun babası Süleyman aile ziyaretine geldi. Kapı çalındığında Ebru orada, karnında bir bebekle aynı odadaydı. Ufuk ve Fatma onu görünür bırakamazlardı. Ebru'nun karnı artık şişmişti. Ebru'yu arka odalardan birinde kömür çuvallarının arkasına sakladılar. Babasının korkusundan o odadan hiç çıkmadı. Baba Süleyman o akşam orada kaldı. Torununu sevdi. Ancak Ebru'yu hiç görmedi. Sorduğunda ise Fatma ve Ufuk evden kaçtığını, haberlerinin olmadığını söylediler. Ertesi gün köyüne geri döndü. Bir akşam Fatma Ufuk'a şunları söyledi. "Yeter, bu kızı al götür. Yakında doğuracak. Burada kalmasını istemiyorum," dedi. Saat akşam 8 civarıydı. Ufuk Ebru'yu arabaya bindirdi. Köse'nin ilk ifadesine göre araziye varınca Ebru tartışmaya başladı. Belinden bıçak çıkarttı ve saldırdı. Köse onu itti. Ebru çukura düştü. Karanlıktı.
Nabzını kontrol etti. Yaşam belirtisi yoktu. İkinci ifadesinde ise tablo değişti. Çukura düştükten sonra yanına indim. Ellerimle boğazını 2-3 dakika sıkarak öldürdüm. İki ifade arasındaki fark kazayı bir cinayete dönüştürmüştü. Eve döndü. Fatma'ya ne olduğunu söyledi. Fatma'nın kendi ifadesiyle o andaki tepkisi, "Oh, kurtuldum" oldu. Ve ardından Ebru'nun kıyafetlerini, kimliğini ve eşyalarını sobaya atarak yaktı. Sabah hava henüz aydınlanmamışken ikisi birlikte araziye gittiler. Kürek aldılar. Ebru'nun üzerine toprak attılar. Fatma kendi kardeşini toprağa gömdü. Birkaç gün sonra köse bir kepçe ayarladı. Çukur tamamen kapatıldı. Üzeri düzlendi. Fatma ifadesinde şunu söyledi. Ebru'yu geri getirmediği gün öldürüp buraya atmış olabileceğini düşündüm. Kepçe geldiğinde oradaydı. Toprak atarken oradaydı ve 16 yıl boyunca tek kelime bile etmedi. Katiller bazen en büyük hatalarını en sıradan ayrıntılarda yapar. Ebru'nun cep telefonuna yeni bir sim kart takıldı. Bir süre kullanıldı. Ardından bir telefoncuya satıldı. Bu telefon 17 yıl sonra jandarmanın olay zincirini takip etmesini sağlayan ilk halka olmuştu. Yıllar geçti. 23 Şubat 2025'te Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla JASAT ekipleri 4 ayrı şehirde eş zamanlı operasyon düzenledi. Fatma, Kars'ın Kağızman ilçesinde yakalandı. Ufuk Köse ve bir üvey kardeş İzmir'de, diğer üvey kardeş Manisa'da gözaltına alındı. Sorgu başladı. Ufuk Köse, cesedin yerini gösterebileceğini söyledi. JASAT timleri, olay yeri inceleme ekipleri ve jandarma o araziye girdi. Toprak kazıldı. O karanlık çukurdan 17 yıl sonra çok sayıda kemik ve kafatası parçası çıktı. Adliye önünde gazeteciler Fatma'ya sordu. Cinayeti kim işledi? Ufuk Köse öldürdü dedi. Ufuk Köse ise tek bir şey söyledi. Pişmanım. Tam 16 yıl süren bir pişmanlık. Ebru Koyuncu bu olaylar başladığında 14 yaşındaydı. Kendisini koruması gereken çatının altında istismara uğradı. Hamile bırakıldı. Giderek yalnızlaştırıldı. Bir gece karanlık bir araziye götürüldü ve hamileyken öldürüldü. 17 yıl boyunca üzerinde toprak vardı ve onu gün yüzüne çıkaran şey bir vicdan değil, basit miras işlemleriydi. Hayatta olsaydı bugün 33 yaşında olacaktı. Dava ise halen devam etmekte. Ablası Fatma ve eniştesi Ufuk Köse tutuklu. Gözaltına alınan üvey kardeşler ise serbest bırakıldı. Bu video Ebru Koyuncu'nun anısına adanmıştır. Tüm bilgiler kamuya açık soruşturma belgeleri, mahkeme ifadeleri ve basındaki haberlere dayanmaktadır. Şüpheliler hakkındaki yargılama süreci devam etmektedir. Suçluluk ancak mahkeme kararıyla sabit olur.